Ben Doktor Mustafa Kalkan, yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere çok önemli bir besin eksikliği olan demir eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Demir vücudumuzdaki en önemli minerallerden bir tanesi. Hep demir söz konusu olunca şu cümle söylenir: altının parıltısı ve gümüşün parlaklığını içermese de vücudumuz için bunlardan çok daha kıymetli olan bir mineral olarak isimlendirilir demir. Çünkü vücudumuzda birçok yerde görev almakta. Bu görev aldığı şeylerin en başında zaten oksijenin dokulara taşınması geliyor. Oksijen demek hayat demek. Bunu nasıl sağlıyor? Al yuvarlarımızda oksijeni bağlayan hemoglobinin yapısına katıldığı için zaten demir eşittir yaşam ve dokuların oksijenlenmesi anlamına geliyor. Tabi demir sadece hemoglobinin yapısına katılmıyor. Kaslarda görev alan miyoglobin, yine karaciğer detoksifikasyonunda görevli sitokrom enzimlerinin yapısına katılıyor. Yine görev yapmasını sağladığı birçok enzim de söz konusu. Bunlar arasında serotonin, melatonin sentezlenmesinde rol oynayan tirozin hidroksilaz, yine tiroid hormonlarının sentezlenmesinde görev alan tiroid peroksidaz ve ATP sentezinde yani enerji sentezlenmesinde görev alan süksinat dehidrojenaz, NADH dehidrojenaz gibi enzimlerin de yapısına katıldığı için demir vücudumuz için çok kıymetli. Mesela burada altını çizmek istediğim husus, biz hep demir eksikliği olunca sadece aklımıza anemi ve kansızlık gelse de işte biraz önce saydığım gibi tiroid fonksiyonlarının da doğru çalışması için de demire ihtiyaç var. Enerji üretim yolaklarında da demir görev alıyor ve maalesef çoğu zaman, örneğin Hashimoto tiroiditi olan bir kadın düşünelim. Dönüp baktığımızda çoğunun depo demiri gösteren parametreleri veya vücudundaki demir değerlerini gösteren parametrelerinin tükenmiş olduğunu görmekteyiz. Yani demir eksikliğini yerine koymadan sizin vücudunuzdaki metabolik hastalıklarda da fayda görmeniz çok zor. Bu nedenle demir eksikliği varsa öncelikle demir eksikliği tamamlanması gerekiyor. Demirin en önemli görevlerinden bir tanesi oksijen taşıması olduğunu söylemiştim. Bunu nasıl yapıyor? Biz nefes aldığımızda akciğerde, bronşların uçlarındaki alveollerde kapiller bir damar sistemi var. İşte o oksijen o damarın içinden geçen eritrosit yani al yuvar hücresinin içerisindeki hemoglobin molekülüne bağlanıyor ve hemoglobin bunu parmak uçlarımıza kadar bütün dokular ve iç organlarımızın tamamının kanlanmasını ve oksijenin oraya taşınmasını sağlıyor. İşte demir eksikliği olduğunda başta anemi gelişmesi, sonrasında da çarpıntı gibi sorunlar görmemizin sebebi de dokular tam anlamıyla oksijenlenmediği için kalbin daha fazla kasılıp dokuları oksijenize etmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Normalde beslenmeyle birlikte günlük 10-15 mg demir alabilmekteyiz. Bu aldığımız demirin de yaklaşık 1-2 mg'lık kısmı bağırsaklardan ancak emilebiliyor. Bu demir kaynakları da temelde hem demir ve non hem demir olarak ikiye ayrılıyor. Hem demir, kısaca gruplayacak olursak, hayvansal kaynaktan aldığımız demirlerdir. Kırmızı et, balık eti ve tavuk eti gibi etlerden aldığımız demir hem demirdir. Non hem demir ise yeşilliklerden, sebzelerden aldığımız demir çeşididir. Siz de daha önce duymuşsunuzdur. Demir emilimi birçok faktörden etkilenebiliyor. Çay, kahve tüketimi, süt ve süt ürünleri tüketimi ve bunun içerisinde bulunan kalsiyum, diğer besinler yani yediğimiz tahıllar vesaire emilimi etkileyebiliyor. Aynı zamanda mide asitinin zayıf olması da demir emilimini etkilemekte. Demir emilimini artıran da bir faktör var. Bu da C vitamini. C vitamini demirin emilimini artırmaktadır. Ancak bu besinlerden etkilenen, bu saydığım faktörlerden etkilenen demir non hem demirdir. Yani bizim yeşilliklerden, sebzelerden aldığımız demir bu dış faktörlerden etkilenir. Ancak hem demir dış faktörlerden etkilenmez ve emilimi non hem demire göre daha fazladır. Yani bizim etten aldığımız demir sonrasında içtiğiniz çaydan, yanında yediğiniz yoğurttan etkilenmez ve daha yüksek emilime sahiptir. Ancak non hem demir ve kullandığımız diğer demir takviyeleri de, ilaçları da dış faktörlerden etkilenmektedir. Demir eksikliği nedenleri arasında ya vücuda giren demirde azalma veya vücuttan atılan demirde artma rol oynamaktadır. Vücuda giren demir neden azalır? Ya beslenmede yeterince demir tüketmiyor olmamızdan kaynaklanır veya mide asidinin kötü olması veya bağırsaklarda emilimle ilgili bir problem olmasından kaynaklanır. Ancak demir eksikliği gelişmesindeki temel faktör alımın az olmasından öte artmış atılım ve vücutta ihtiyacın artmasıdır. Vücutta ihtiyacı artıran durumlardan bir tanesi gebelik. Bebek gelişirken bebeğin de kan hücreleri ve dokuları geliştiği için annede demir ihtiyacı artar. Ancak diğer ihtiyacı artıran durumda kanama, yani vücutta bir kan kaybı olması. Demir vücutta sadece kanama ile birlikte atılır. Mesela B12 vitamininin fazlası idrarla atılır diyebiliyoruz. Ancak demir vücuttan sadece kanla ve dökülen bağırsak epitel hücreleriyle birlikte atılır. Onun dışında bir çıkış kapısı yoktur. İşte temel çıkış kapısı da kanama. Kadınlarda
zaten erkeklere göre demir eksikliğini çok daha fazla görmemizin sebebi de aylık meydana gelen menstrüel siklusa dayanmaktadır. Kadınlar her ay sürekli demir kaybetmekte ve bu nedenle besinlerle alım normal olsa bile eğer kanama haddinden daha fazla seyrediyorsa kadınlarda demir eksikliği gelişmesi kaçınılmaz. Bu nedenle demirin dışarıdan takviye olarak ekstra kullanılması gerekiyor. Biz erkeklerde genel olarak demir eksikliği çok yaygın görmüyoruz. Erkeklerde bir demir eksikliği varsa altta yatan problemin araştırılması lazım. Nedir bu problem? Farkında olunmayan bir kan kaybı anlamında bizim için şüphe uyandırır. İşte böbrek yollarında bir taş olabilir ve her idrar yaptığında farkında olunmayan bir kanama olabilir. Hemoroid olabilir. Her dışkılama yaptığında gizli gizli kanıyor olabilir. Kolonda bir polip veya kolon kanseri gibi bir problem olabilir. Yine gaytada gizli gizli kan kaybı olabilir. İşte mesane tümörü gibi farkında olunmayan ve ya idrarla ya gaytayla kan kaybına sebep olan bir patoloji altta yatabilir. Veya sürekli burun kanaması olanlar, kan sulandırıcı kullanıp vücudunda sürekli morarma gibi problemler olanlarda da demir eksikliği gelişebilir. Ancak sağlıklı bir erkekte bir kan kaybı olmadığı sürece demir eksikliği gelişmesi çok zor ama toplumumuzdaki kadınların çok önemli bir kısmında demir depoları maalesef boş. İşte bu demir eksikliği karşımıza hangi semptomlarla çıkıyor? Başta yorgunluk, halsizlik, enerjisizlik, kalpte çarpıntı, ellerde ayaklarda soğukluk. İşte bunun da sebebi dokuların kanlanamaması ve kalbin de sürekli dokuları kanlandırmaya çalışması için daha fazla kasılmasına dayanıyor. Çarpıntı ve ellerde ayaklarda solukluk şikayeti. Göğüs ağrısı, baş dönmesi, bacaklarda kramp meydana gelmesi ve uyku bozuklukları demir eksikliğinin belirtileri arasında sayılabilir. Ayrıca Pica sendromu dediğimiz bir tablo da var. İleri derecede demir eksikliği vücutta geliştiyse toprak yeme, buz yeme, kil yeme gibi bir davranışta gözlenebiliyor. Kişilerin içinden sürekli bu buz yeme, kahve telvesi yeme, toprak yeme gibi bir istek geliyor. Bu da demir eksikliğinin belirtilerinden bir tanesi. Peki demir eksikliğini nasıl anlıyoruz ve demir eksikliği karşımıza hangi kan tahliliyle çıkıyor? Demir eksikliğini tespit edebileceğimiz birkaç kan tahlili bulunuyor. Bunlar hemoglobin değeri, kanda transferin değeri, demir bağlama kapasitesi değeri, serum demiri ve depo demiri gösteren ferritin değeridir. Demir eksikliği vücutta gelişmeye başladığında önce depo demir olan ferritin değeri düşmeye başlar. Ondan bir süre sonra serum demir değerleri etkilenir. Plazma demir değeri düşer, transferin satürasyonu azalır ve demir bağlama kapasitesi artar ve bu demir eksikliği sürekli hale gelirse artık anemi yani kansızlık gelişmeye başlar. Burada da hemoglobin ve hematokrit düzeyleri azalır. Vücutta kansızlık yani anemi geliştiğinin göstergesidir. Burada bir parantez açayım. Aneminin tek sebebi demir eksikliği değildir. B12 ve folik asit eksikliğine bağlı da bir anemi meydana gelebilir veya genetik bir hastalık varsa buna bağlı olarak da anemi meydana gelebilir. Yani aneminin tek sebebi demir eksikliği değil. Ancak demir depoları boş, aynı zamanda anemi de geliştiyse bunun sebebi büyük ihtimalle demir eksikliği anemisidir. Biz demir eksikliğini yerine koymaya başladığımızda da bu düşüş sırası tam tersi olarak düzelmeye başlar. Yani önce anemi ve kansızlık düzelir. Sonra kan demir düzeyi düzelir ve en son demir deposunu gösteren ferritin değeri düzelmeye başlar. Günümüzde maalesef nasıl olsa anemi yok denilerek veya serum demiri normal denilerek ferritin deposu boş olsa da insanlar demirini normal sanabiliyor. İdeal olan hem anemi olmaması hem serum demirinin normal olması hem de depo demiri olan ferritinin normal olmasıdır. İşte daha önce kanımızdaki rakamlar videosunda da ferritinin özellikle optimal değerler olan 40-50 civarında tutulması gerektiğini belirtmiştim. Toplumumuzda birçok kadın ferritin 3, 4, 5 civarında maalesef yaşamaya devam ediyor. İşte vücutta bir tiroid hastalığı da olabiliyor veya diğer metabolik hastalıklar da olabiliyor. Bu ferritin depoları düzelmeden bu metabolik hastalıklarda da tedaviye direnç söz konusu olacaktır. Kan demiriniz normal olsa da aneminiz olmasa bile depo demiri yani ferritini de optimal seviyelere kadar doldurmak bizim için faydalı olacaktır. Optimal değerler demişken biraz önce saydığım parametrelerinde normal değerleriyle sunumu yavaş yavaş noktalayalım. Dediğim gibi ferritin her ne kadar 20 üzeri normal olsa da optimal olarak 40-50 civarında ferritini tutmak önemli. Serum demir düzeyi 90-100 mikrogram bölü litre olması normal değerleri gösterir. Hemoglobin değerleri ise 13-15 civarında olması kansızlık olmadığı anlamına gelmektedir. Evet, genel olarak demir nedir? Demirin görevleri nedir? Eksikliğinde neler gözlenir? Ve bu kan tahlilinde karşımıza nasıl ortaya çıkar? Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Peki eksiklik varsa ne yapacağız? Bunu da gelecek videoda anlatmaya çalışacağım. Size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu izleyenlerin sadece %32'si kanalıma abone. Kalan %68'li kısım izliyor ama abone olmuyor. Kanalıma abone olur, bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı da okuyarak kafanıza takılan diğer sorulara yanıt bulabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.